veya gerek ameliyatlı değişik zayıflama yöntemleri öneriyoruz ve bunları uyguluyoruz. Hastalarımız geliyor, gidiyor. Zaman içerisinde bir aileye dönüşüyoruz. Gerçekten de obezite mücadelesi herkesin birbirini desteklemesi gereken bir süreç. Burada çok yoğun çalışmalar yürütülüyor. Çok ciddi bir konu olduğu için obezite, bu konu üzerine çok hassas çalışmalar yapıyoruz ve ben de elimden geldiği kadar bu sıkı ve yoğun çalışmaya ayak uydurmaya çalışıyorum. Genellikle hastalarımız ameliyattan sonra kaçak davranıyorlar. Bu nedenle onları sık sık arayıp peşlerini bırakmıyoruz. Sık sık kontrollerini yapıyoruz. Caner Bey bize geldiğinde kilo sorunu vardı. Fakat bu sorunu çok da kabul etmek istemiyordu ama bir çözüm arayışı da vardı açıkçası. Onunla ilk konuştuğumuzda ameliyatı anlattık. Yaşam kalitem düşmüştü. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Akşamları eve yürüyerek gidiyorum. Şubutlarım çok ağrıyordu daha doğrusu. Öyle söyleyeyim size. Yani bütün hayat kalitem düşmüştü. Sonrasında böyle bir karar aldım. Bayağı bir araştırdım bu konuyu. Hastanelere gittim. İnternet ortamında bayağı bir araştırdım. Sonra bir yakın dostum bu ameliyatı olmuştu kendisi. Onu da çok sağlıklı görünce, çok zinde görünce ben de karar verdim. Obezite ameliyatları büyük ameliyatlar, yani ciddi ameliyatlar. Gerçekten hastanın bu ameliyattan fayda görmesi için belli bir kilonun üzerinde olması gerekiyor. Beden kitle indeksinin yüksek olması gerekiyor. Caner Bey bize geldiğinde beden kitle indeksine uygundu. Aslında her ne kadar baştan sorunu kabul etmese de aslında kendi içinde buna ihtiyacı olduğunu biliyordu ve kendini hazırlamıştı. Ameliyat süreci çok iyi geçti. Yani ne kadar hani acı varsa desem de ben hani onların hep şeye bağlı olduğunu düşünüyorum. Narkozun etkisine bağlı olduğunu düşünüyorum ama hani çok fazla bir acı çekmedim aslına bakarsanız. Ameliyattan önce ameliyattan korkuyordu, bazı çekinceleri vardı. Ameliyattan önceki endişelerim hani ölüm riski, kaçak riski olduğunu duyuyordum insanlarda. Ben de bunu göze almak zorundaydım. Kendimin dikkat etmesi gerektiğini çok iyi biliyordum ameliyat sonrasındaki sıvı döneminde beslenmemi yapmamla alakalı. Bunu da çok iyi uyguladım. Yani çok başarılı geçti. Ameliyattan sonraki en önemli şey hastanın bu sürecin ciddiyetinin farkında olmasıdır. Sağlıklı beslenme alışkanlığı ve spor alışkanlığı kazanan kişiler bu süreci daha da iyi atlatmaktadır. Ameliyattan önce kendimi psikolojik olarak bir kere buna şartlandırdım. Yani ben bu ameliyatı olacağım. Bundan sonraki süreçte de beslenmemi çok iyi ayarlayacağım. O çok önemliydi benim. Çünkü daha önceki beslenme dönemlerimde daha çok böyle fast food tarzı şeyleri çok severdim. Bundan sonra dedim her şey daha düzgün olacak. Sebze ağırlıklı besleneceğim gibi. Zindeyim. Şimdi iyi ki olmuşum diyorum. Yani neden daha önce bunu düşünmedim? Nereden baksam bir yani 15-20 yaş gençleştim. En az enerjiyim yani öyle söyleyeyim size. Hani koşabilirim, top oynayabilirim. Çekinceleri vardı. Ancak ameliyatı göze aldı ve ameliyatına oldu. Şimdi ise çok iyi bir kilo verme süreci geçirdi. Ve günlük sporunu ve beslenme alışkanlığını düzene oturttuğu için şu anda çok harika bir dönem geçiriyor. Farkındalık oluştuğu zaman bir insanın neler başarabileceğinin en iyi kanıtı aslında kendisi. Kilo vermek önemli ama kiloyu korumak ise daha da önemli. Spor yürüyüş çok yapıyorum. Tempolu yürüyüş yapıyorum. Buradan Muğla'ya kadar yürürüm yani. Ve bisiklete biniyorum mesela. Yürüyüş yapıyorum, koşuyorum, top oynayabiliyorum. Merdivenlere çıkmaktan zevk alıyorum yani. 10 kat çıkmanın arasında nasıl çıkarım yani. Ameliyattan sonra her şey bitmiyor. Aslında her şey yeniden başlıyor. Bu süreçte hastalarımızın kurallara uyması çok önemli. Hayatımdan şekeri komple çıkarttım. Hiç yok. Yani kullanmıyorum. Çok kısa bir zaman zorladı beni. Ama sonra içtiğim çayın tadını almaya başladım. Caner Bey'in ameliyatı iyi geçti ve midesini %80 oranında küçülttük. Hızlı bir kilo verme sürecine girdi. Sonrasında ise gerçekten hem spor hem diyet olarak gerekli alışkanlıkları kazandığı için sonuç gayet iyi olacak. Obezite günümüzde bir salgın haline almıştır. Obezite, yol açtığı hastalıklara ek olarak kişinin hem psikolojik hem de sosyal hayatını kötü yönde etkilemektedir. Bilimsel veriler göstermektedir ki zayıflama sonrası hastanın sağlık durumu daha iyiye doğru ilerlerken hastanın hem psikolojik hem de sosyal durumu da iyileşmektedir. Caner Bey toplamda 40 kilodan daha fazla vermiştir. Bu süreç sonrasında
Caner Bey'in beden kitle endeksi normale ulaşmıştır ve şu anda sağlıklı bir yaşam sürmektedir.